Aslında içimde yatan aslanlardan biri akademik kariyer yapabilmek, öğretmenlik, hocalık yapmaktı. Ancak buna imkânım olmadı. Üniversite yıllarından itibaren çalışmaya başlayınca mecburiyet beni bundan uzak tuttu ama ilerleyen yıllarda ne zaman bir beyaz tahta bulsam, ne zaman imkânını oluştursam veya bir davet alsam, gönüllü olarak eğitim çalışmalarına, bildiklerimi aktarma, çabama, devam ettim. Bu çerçevede de şimdi sizlerle çok kullandığım, tahtayı bulduğum zaman paylaştığım, geçmişten geleceğe, ezelden ebede ile ilgili bir görüntümü paylaşmak istiyorum. Bu çalışma çerçevesinde aslında daha evvel de sizinle paylaşmış olduğum buranın geçmişin geleceğe uzanan sonsuzluğunda bu ezelden ebede olan yaşamımızın süre gelen akışında ben hep ancılığımla beraber şu ortadaki noktada, şu anda kalmayı, şimdi de esas gerçeği yakalamayı arıyorum. Tabii bütün bunları yaparken çok sevdiğim değerli uzman doktor Kerem Dündar'dan da esinlenmemle ondan aldığım çizimleri ben de kendime biraz uyarlamaya çalıştım. Çünkü o şöyle bir örnekten gidiyordu. Bazı insanlar vardır ki hep geçmişin başarılarına takılırlar ve dolayısıyla hep o çabaların tekrarlanacağını sanırlar. Kimi insanlar ise sadece geçmişin olumsuzluklarına takıldıkları zaman da beraberlerindeki sıkıntıları geleceğe taşıyabilirler. Bazı insanlar vardır ki geleceğin olumsuzluklarından ötürü hayatlarını kendilerine karartırlar. Ama benim gibiler ise genellikle hep geleceğin umutlu tarafına, olumlu tarafına bakarlar. Biz bu tür insanlara aslında biraz megaloman diyoruz. Öbür taraftan da geçmişin olumsuzluklarına takılanlar ise hep depresan kullanmak zorunda kalıyorlar. Ve bu geleceğin olumsuzluklarına takılanlar ise karşımıza hep korkan insanlar olarak çıktıkları zaman ben bu tarafta hayal kuran tarafında kalmayı öngörüyorum ve bunu savunuyorum. Dolayısıyla bu daha evvel de paylaşmış olduğum Pareto Optimality yani Pareto kuralını hayatımıza yansıtabilirsek önerim şu: mutlaka geçmişin olumluluklarını almak suretiyle özgüvenimizi pekiştirmemiz lazım. Bu özgüveni pekiştirirken de buna sadece %20, %5 kadar ağırlık vermek gerek. Olumsuzluklara geldiğimiz zaman bu geçmişin deneyimlerinden yararlanıp gelecekte de aynı hataları tekrarlamamak için bir %5 daha verirsek ve de temkini bulabilmek adına da geleceğin korkularını da yaşamamıza yine %5 kadar koyabilirsek ve bu hayaldeki umudu %5'lik bir oranla yaşamımıza uyarlayabilirsek toplam %20 ediyor. Ben de diyorum ki işte şu %80'i anda tutabilirsek 80-20 kuralına, bu Pareto kuralına hep beraber uymuş olabiliriz. Çünkü bu şu andaki kalbimizi, kimi insanlar kalplerini benim gibi daha yukarıya tutup hissetmeyi buraya koydukları zaman ama hiç şüphe yok ki temelde ve bazda da benim resmim çok iyi değildir. Onun için bunu lütfen beyin gibi kabul ederseniz bilmeyi de buradaki bir bilmekle hissetmek arasındaki şu şimdiyi hayatımıza doğru koyabilirsek bu anda kalmayı başarabiliriz teklifindeyim. Ben birçok konuşmamı, birçok sunuşumu hep böyle bitiriyorum. %80 şimdi kalıp %5'leri de dağıtmak suretiyle 80-20 kuralını yaşamamıza uyarlayabiliriz.